Merhaba. Bir yandan savaş sürerken ve Ukrayna'dan acı görüntüler gelirken Amerika içerisinde bir alt frekanstan enerji politikalar tartışılıyor. Dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi ABD, ihracatta gerilerde yer alıyor. Rusya'nın batıya petrol ve doğalgaz ihracatı kısıtlandıkça Amerikan enerji firmaları politikacılar aracılığıyla hükümete büyük baskılar yapıyor. Başkan Joe Biden'ın kendi tabanı yeşil enerji yanlısı. O kadar ki başkanlık seçimi öncesi vaatlerinden en büyüğü Amerika'nın yeniden daha iyi yapılanması ve yeşil ekonomiye geçmesiydi. Kampanya ses getirdi. 1930'larda büyük buhran sonrası Başkan Roosevelt'ın New Deal yani yeni mutabakat programı örnek alındı. O zamanlar ekonomik çöküş sonrası hem kamu, imar hem de finansal reformlar ile sosyal hizmetler kökten yenilenmişti Amerika'da. Biden kendi partisinin Green New Deal yani modern, çevre dostu, yeşil New Deal adı altında destek topladığı maddeleri kendi programına dahil etti. Önceki başkan Trump'ın memleketi batırmasından dolayı ancak böyle kapsamlı reformlar kurtaracak bizi diye lanse etmişti. Yasa tasarısı hazırlandı, kamuoyuna sunuldu. Yenilenebilir enerjiye geçmek için ayrılan bütçe tam 550 milyar dolar. Biden çok emin. Dünyanın her yerinden çevreciler heyecanlandı. Ama daha meclis gündemine bile girmeden planlar suya düştü. Senatoda oylar 50'ye 50. Cumhuriyetçiler zaten karşı. Kendi partisi olan demokratlardan da 2 senatör fire verince bu iş yattı. Hükümet bundan bayağı etkilendi. Biden önemli başarılara rağmen anketlerde istenen performansı yakalayamıyor. İşsizlik azaldı. Covid önlemlerinin alınmasıyla Nisan 2020'de %14,7'den şimdi %3,8 ile neredeyse pandemi öncesi seviyeye indi. 1,2 trilyon doların üzerine altyapı bütçesi de yasalaştı. Dev projeler hayata geçiyor. Elektrik hatlarından toplu taşımacılığa, havaalanlarından internet ağına kadar binlerce noktada makineler çalışmaya başladı. Fakat enflasyonun ve özellikle akaryakıt fiyatlarının yükselmesi bütün bunları unutturdu. Benzin rekor seviyeleri yükselirken 1973 Arap petrol ambargosunu hatırlatıyor. Orta ve alt katmanlarda öfke artıyor. En çok konuşulan konu bu Amerika'da. Başkan Biden sıkışık bir durumda. Petrol çıkarmaya onay verse tabanına ihanet etmiş olacak. Onay vermese benzin fiyatları daha da yükselecek. Toplumsal huzursuzluk başlayabilir. Bu yılın sonunda bir de ara seçim var. Bir de onu da düşünmek lazım. Cumhuriyetçiler durumu fırsat bilip yaraya tuz basıyor. Onlara göre pahalılığın asıl sebebi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından çok hükümetin politikaları. Biden göreve geldiği gün Kanada-ABD arası Keystone boru hattını kapattı. Daha sonra federal arazilerde olan tüm petrol çıkarma izinlerini iptal etti. Alaska'daki petrol rezervlerindeki çalışmaları da durdurdu. 2019'da petrolde net ihracatçı statüsündeyken ABD 2021'de net ithalatçı durumuna düştü. Biden hükümeti rekor sayıda petrol çıkarma izinleri verdik diyor. Karşı taraf ikna olmuyor. Verdin de petrol çıkarınca bunu dolum tesislerine götürmek için de boru hattı lazım. Ona izin yok. Bu atışmaların üzerine muhalefet bastırıyor. Hemen verdiğimiz yasa tekliflerini onayla ve ABD'nin doğal gaz ihraç etmesine izin çıkar. Avrupa Rusya yerine doğal gazı bizden alsın, petrol fiyatları da düşsün. Halbuki durum öyle basit değil. Yeraltı toplama ve yerüstü taşıma sisteminin birleşimiyle 2,5 milyon mil yani 4 milyon kilometre uzunluğunda boru hattı var Amerika'da. Dünyanın en büyük tüketicisi de burası. Bir de Avrupa'ya ekleyin. Şimdiden üretim artsa Rusya'nın %30 ihracat kaybını kapatmak için diğer ülkelerin her birinin %20 ile %50 arası üretim artırıp piyasaya öyle sunması lazım. Gelişmelere bakılırsa Avrupa enerji sisteminin yeniden yapılanmasında ABD'nin önemli rol oynayacağı belli. ABD doğrudan savaşa girmese de
müttefiklerini ikna etmek için bütün ekonomik, diplomatik ve teknolojik yaptırım gücünü hemen devreye soktu. Türkiye bu ucu açık oluşumlarda nasıl bir strateji izleyecek? Doğu Akdeniz doğalgazı için yeni hesaplar var mı? Cumhuriyetçilerin bastırdığı gibi Amerika'dan bölgeye doğalgaz gelir mi? Son günlerdeki diplomatik trafiğe bakarsak, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu arasında savaştan dolayı çıkan sıkıntıların aşılmasında önemli adımlar atmaktadır. Tecrübe gösteriyor ki artık teamüller pek geçerli değil. Avrupa ve ABD'de hükümetler değişiyor, sosyal baskılarla ideolojilerden biri gidiyor, biri geliyor. Hesaplar dönemsel. O nedenle Türkiye kısa vadedeki pazarlık gücünü kullanarak enerji ihtiyacını garanti altına almak için mutlaka yeni nesil nükleer teknolojiye geçmelidir. Hayal ettiğimiz yenilenebilir enerji ağı bile ancak böyle bir yapı üzerine inşa edilebilir. Şimdilik New York'tan bu kadar. Amerika'nın iç politikalarını ve bunların dışa yansımalarını öğrenmek için bu kanalı takip edin. Ben Şahap Gizlen. Paylaşın, beğenin, yorumlayın. Çok teşekkürler.